Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Desteklerinizden ve katkılarınızdan dolayı. Efendim yine gümbür gümbür karşınızdayız. Enerjimiz yüksek, moraller yüksek karşınızdayız. Şimdi geçtiğimiz hafta en çok tartışılan konulardan bir tanesi de Adem ve Havva'ydı. Biz de bugün bu konuya değinelim istedik. Şimdi özellikle Adem ve Havva konusu çok tartışıldı, üzerinde çok duruldu. Ama biz bugün burada biraz işin özünden, detayından bahsedelim istiyoruz. Ya öyle bir noktaya getirdiler ki konuyu hani ağza alınmayacak ifadeler, işte tarafların birbirine hakaretleri, yani ben buradan dillendirmek istemedim, hani kendime yakıştırmadığım ifadeler. Siz zaten bunları biliyorsunuz. Çok hoş değil tabii, yani çok doğru değil. Yani baştan yanlış başladığı için yanlış silsile halinde devam ediyor. Tabii bu silsile halinde devam eden yanlış e, düzenek içerisinde de doğruyu, gerçekleri, özü görme potansiyelimiz de düşüyor ister istemez. Şimdi efendim tabii bu Adem ve Havva konusu geçmişten bugüne çok tartışılan bir konu aslında. Burada aslında Adem ve Havva'dan kastedilen tüm insan, yani insanlığın varoluşu, varoluş ekseni aslında tartışılan konu. Orada da yani hakaretler daha çok din üzerine kurgulandı. Yani dindar kesim, İslami kesim bunu İslamiyet'e hakaret olarak algıladı. Yalnız orada İslamiyet'e hakaret değildi bu işin aslında. Tüm insanlığa bir hakaret diye orada yanlış başladı. Tabii bu yanlış başlama neticesinde İslami kesimde saldırıya geçti. Dediğim gibi her ikisinin de yaptığı doğru değil. Her ikisi de doğru değil. Peki insanlık başladığı andan itibaren hep bir, yani modernleşme başladığından itibaren hep bir varoluşun nedeni araştırılmıştır, aslında merak konusu olmuştur. Biz nasıl var olduk, yani nereden geldik, nereye gidiyoruz sorusu aslında insanlığın her zaman kafasını kurcalayan, merak ettiği konulardan bir tanesidir. Tabii bununla ilgili referans olarak İslami kaynaklar, semavi dinler gösterilir. Arkeologların yaptığı çalışmalar gösterilir. Ki daha çok semavi din kitapları gösterilir buna kaynak olarak. Yalnız burada işin özünü görmemiz gereken bir nokta var. O da şu. Şimdi dünyada tek tip insana doğru bir kayma var. Yani bunu tetikleyen, bunun üzerinde çalışma yapan gruplar var. Tek cinsiyet, tek insan, tekliğe doğru gitme diye bir kavram ortaya atıldı felsefik ve sosyolojik olarak. Bu kavram temelde insanın tek bir cinsiyetten, tek bir birey olarak var olduğunu iddia ediyor. Bu düşünce yapısı eşcinselliği de teşvik ediyor ve eşcinselliği de destekliyor aslında. O ayrı bir konu, ayrıyeten konuşulması gereken konu. Yani aslında varoluşun ekseninin dişi ve erkekten değil de tek bir cinsten olduğunu iddia ediyorlar. En önemli ortaya attıkları algı operasyonu da cinsiyetsizlik kavramı. Şimdi cinsiyetsizlik kavramı veya cinsel kimlik kavramı çok da hani detaylı ve tartışılan bir konu. İnsanlığın kadın ve erkek olarak var olduğu tezi bir cinsiyetçi yaklaşım değil. Bunun altını çizelim özellikle. Yalnız burada bu tekçiliğe doğru giden düşünce yapısına, çünkü bunu destekleyen etnik gruplar var, yabancı uyruklu tarikatlar var. İşte birçok böyle temeli olan tarikatlar var bununla ilgili, bu düşünceyi savunan, tek cinsiyet düşüncesini savunan gruplar var.
Bu grupların en büyük karşısına çıkan sorun da Adem ve Havva. Yani tek çürütemedikleri tez aslında Adem ve Havva tezi. Ve bu düşünce yapısına bütün semavi dinler neredeyse karşı. Başta İslamiyet karşı, evet zaten İslamiyet karşı olduğu için oraya bir saldırı var. Yalnız bu tek tip insan dediğimiz tek cinsiyet üzerine kurgulanan insan profiline sadece İslamiyet değil, Hristiyanlık, Yahudilik de temelde karşı. Bunları detaylı konuşacağız sizle. Çünkü çok hani özellikle bazı noktalarda çok ciddi yaptırımı var Yahudiliğin özellikle. Çünkü Yahudilikte biliyorsunuz mükemmel insanı arar. Mükemmel insanın Yahudilik ırkından türediğini, Yahudilerin mükemmel bir ırk olduklarını ve Allah'ın oğlu olduklarını iddia edecek noktadalar. Yani İsrailoğulları oradan gelir. Şimdi dediğim gibi tek çürütemedikleri tez aslında Adem ve Havva tezi. Dolayısıyla tez aslında Adem ve Havva, antitez ona iman etmeyen şeytan. Şimdi orada yani ben Adem ve Havva'ya iman etmem demiştir şeytan biliyorsunuz. Yani oradan gelir aslında o hikaye ve rivayetten gelir. Dolayısıyla burada sadece İslamiyet'te değil bütün semavi dinler Adem ve Havva üzerine kurgular insanlığı. Dolayısıyla da orada aslında insanlığa bir saldırı var. Yani o şarkı sözlerinde olsun, Adem ve Havva üzerinden polemik yaratanlar ve bu şekilde ortaya çıkanların aslında hedefi tüm insanlık. Yani bize bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla da aslında olayın çıkış noktası, temeli burası. Bu etnik gruplara dediğim gibi sadece İslamiyet değil, Yahudilik de karşı bu düşünce tarzına, Hristiyanlık da karşı ve bu düşünce tarzı tek tip insan, tek cins insan istiyor. Yani kadını ve erkeği kendi bünyesinde barındıran tek tip insan modelinden bahsediyor. Bu çok mümkün olan bir düşünce değil. Yalnız hani düşünceyi ben size söylüyorum. Düşünce bu. Bu düşünce üzerine kurgulanmaya çalışılıyor bazı şeyler ve bu kurgu üzerinden de toplum çok yanlış bir alana sevk ediliyor. Yani burada özellikle İslami kesime seslenmek istiyorum. Asıl görmemiz gerekeni görmezsek bugün bulunduğumuz noktadan çok da ileriye gidemeyiz. Ben hani evet tamam burada bir hakaretvari ifade var. Yalnız bu hakaretvari ifadeye başka ağır hakaretvari ifadelerle karşılık vermemiz sorunsalı çözmez. Buradaki asıl meseleyi görmemiz lazım. Dediğim gibi asıl mesele de bu. Tek tip insana doğru götürmeye çalışıyorlar. Dünyayı tek çürütemedikleri tez de Adem ve Havva tezi efendim. Ve efendim bu tartışmalar dolayısıyla farklı eksene kaydırıldığı için asıl mesele görünmüyor veya görülmek istenmiyor. Gözden kaçıyor daha doğrusu. Şimdi burada asıl mesele varoluşun ekseni, yani varoluş ekseninde dönüyor bütün bu çalışmalar ve bütün bu polemikler. Ve burada da birçok e, tez ortaya atılmıştır Adem ve Havva ile ilgili, varoluşun temeliyle ilgili. Yani bir insanlık nereden geliyor ve nereye gidiyor sorusu dediğim gibi çok sorulan bir sorudur. En önemlilerinden bir tanesi de Ermeni camiasında, Ermenilerin özellikle bununla ilgili bir tezi vardır. Adem ve Havva'ya dair özellikle apokrif kitaplarında Adem'in cuma sabahı, Havva'nın da onun kaburga kemiğinden günün 3. saatinde yaratıldığı, Adem'in günün 2. saatinde, Havva'nın ise gecenin 3. saatinde öldüğü belirtilir Ermeni kaynaklarında. Öte taraftan
Hristiyanlık Havva'nın yaratılışı ve hayatıyla ilgili olarak Tevrat'ta yer alan bilgileri kabul etmekte ve onu Meryem'le karşılaştırmaktadır. Hazreti Meryem'le karşılaştırmaktadır. Kilise papaları arasında Meryem'le Havva'yı karşılaştıran ilk kişi olan Justin'e göre Meryem hayat ve sadakatin, Havva ise sadakatsizliğin ve ölümün sembolüdür aslında. Yani Justin'e göre Meryem iyiyi temsil eder, Havva kötü yani sadakatsizliği temsil eder. Çünkü Hristiyanlık kaynaklarına göre, Tevrat'a göre Adem'i yoldan çıkaran Havva'dır Tevrat'a göre. Dolayısıyla da aslında şeytanın misyonunu Havva'ya yüklemiştir Tevrat ve Hristiyanlık kaynaklarına bakıldığında. Dolayısıyla da Meryem'i bir kutsallaştırma vardır Hristiyanlıkta. Havva'yı ise daha sadakatsiz, daha ölümü temsil eden ve Adem'i yoldan çıkartan kişi olarak kaynaklarda ifade edilmektedir. Tevrat'tan alıntı olduğunun da altını özellikle çizmek istiyorum efendim. İslamiyet'e göre ise, İslami kaynaklara göre ise varoluşun Adem ve Havva tezi eksenine oturtulmuştur aynı şekilde. Yalnız İslamiyet'te özellikle Kur'an-ı Kerim Havva'nın yaratılışından ziyade yaratılış kavramını ön plana çıkartmıştır. Yani insanlık nasıl yaratılmıştır? Daha çok yaratılış üzerinde durmuştur. İslami kaynaklar özellikle Kur'an-ı Kerim'i referans aldığımızda Havva'nın nasıl yaratıldığından ziyade insanlığın nasıl yaratıldığı üzerinde durmuştur. Kur'an-ı Kerim'de 4 yaratılış türünden bahsedilir. 4 tür yaratılıştan bahsedilir. Bunlardan birincisi babasız ve annesiz yaratılıştan bahseder. Hazreti Adem'i kasteder. Çünkü Hazreti Adem bir anne ve babadan yaratılmamıştır. Annesiz ve babasız yaratılış ifadesi orada İslami kaynaklarda referans olarak gösterilir. Kastedilen Adem ve Havva'dır. İkincisi erkek var, erkekten kadın yaratıyor. Burada erkekten kadın yaratan kişi de Adem'dir. Yaratılan da Havva'dır. Yani buradaki yaratılıştan kastedilen de Havva'dır. Erkek var, erkekten kadın yaratır. Anekdotuyla geçer İslami kaynaklarda. Üçüncüsü kadın var, erkek olmadan yaratıyor. Kadın var, erkek olmadan yaratır. Buradaki kasıt da Meryem ve İsa'yı kasteder. Çünkü İsa'nın bir baba figürü yoktur. Hazreti Meryem'in bakire hamile kaldığı belirtilir. İslami kaynaklarda da, Tevrat'ta da aynı şekilde geçer. Dolayısıyla burada kadın var, erkeksiz yaratır ifadesi Hazreti Meryem'i kasteder. Hazreti İsa'nın yaratılışını kasteder. Dördüncüsü ise erkek ve kadınlar var. Erkekler ve kadınlar var. İnsanlar yaratırlar. Burada erkekler ve kadınlar var, insanlar yaratırlardan kastettiği de bizleriz efendim. Tüm insanlık kastediliyor burada. Bu 4 yaratılış ekseni üzerinde durur aslında İslami kaynaklar. Havva'nın kaburga kemiğinden yaratıldığı tezi daha çok Hristiyanlık kaynaklarında, Tevrat'ta vardır. Yeni Ahit'te vardır. Orada bahseder Havva'nın yaratılışından. İslami kaynaklarda da çok kısa kısa geçer Havva'nın yaratılışı ama asıl Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durduğu bu 4 yaratılış eksenidir. Her ne kadar bu bakış açısı cinsiyetçi bakış açısı olarak görülse de, dense de, ne derse densin, doğum olmazsa insan olmaz ki ben bunun bir cinsiyetçi yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Detaylı zaten konuşacağız.
Kadına kadın demek bir cinsiyetçi yaklaşım açısı, bakış açısı değildir. Erkeğe erkek demek bir cinsiyetçi yaklaşım ve cinsiyetçi bakış açısı değildir. Yalnız kadını kadın kimliğiyle aşağılamak, ona saldırmak veya onun bazı işlemleri yapamayacağını düşünmek, bu cinsiyetçi bakış açısından ziyade cehalet bakış açısıdır. Yani cahilce bir bakış açısıdır. Dolayısıyla ben hani kadını kadın kimliğiyle ön plana çıkarmanın bir cinsiyetçi bakış açısı olduğunu düşünmüyorum. Neden yani bu da çok hani detaylandırılması gereken ve tartışılması gereken bir konu. Neden bir kadın kadın kimliğiyle var olmasın ki? Toplum içerisindeki keza var zaten. Bunu da antiparantez belirtmeden geçmek istemiyorum efendim. Dolayısıyla gördüğümüz gibi varoluşun ekseninde, varoluşun temelinde kadın da var, erkek de var. Kadın olmazsa doğum olmaz. Doğum olmazsa hayat olmaz. Yani insanlık doğumla devam eder. Bireyi tek bir cinsiyete düşürdüğümüzde doğumu azaltırız. Doğum olmaz. Doğum olmazsa üreme olmazsa hayat devam etmez. Bereket olmaz. Bir gelecek olmaz, insanlık devam etmez efendim. Doğaya da dikkat ederseniz dişi olan doğuruyor, buğdayın dişi olanı makbul, mısırın dişi olanı makbul. Bütün aklınıza gelebilecek bütün doğadaki o bütün elementlerin tamamı dişi ve erkekten oluşmaktadır efendim. Yani efendim, görüldüğü üzere kadın aslında Adem'in her şeyi, dişi olan erkek olanın her şeyi. Adem'in kalıbı kadın, erkek Havva'nın kalıbında dökülmüştür ama kadın erkeğin kalıbında dökülmüştür. Şimdi kalıptan kastettiğimiz, hani şöyle düşünelim, maçası olmayan bir malzemeyi dökemeyiz. Maça kalıp demek. Kalıp bir şeyi biçimlendiren, ona şekil veren veya şekil verilmesini sağlayan araçtır aslında. Kadınlar için kek kalıbı diyebilirim. Pasta yapıyorsunuz, pasta kalıbı diyebilirim. Erkeklerde daha çok inşaatla haşır neşirdirler. Onlara da inşaattan örnek verebilirim. Yani bir duvar örüyorsak bunun bir kalıbının olması lazım. O yani şöyle düşünün. Normal bir telle yapamazsınız. Mesela misina gibi bir tel olması lazım. Duvarın dümdüz olabilmesi için. Ona şekil verebilmeniz için, betona şekil verebilmeniz için bir kalıbının olması lazım. İşte burada da aslında Adem Havva'nın kalıbıdır. Havva da Adem'in kalıbıdır. Yani bu ikisi önemli bir faktördür ve birbirine bağlıdır aslında. Adem'e şekil veren kadındır. Adem'den kastım insanlıktan bahsediyoruz. Ona şekil veren kadındır aslında. Yani bir erkeğe şekil veren kadındır. Yani onu bir şekle sokan, bir kalıba sokan, bir kalıp üzeri oturtulan o varlık aslında kadının kalıbından çıkar. Bu her alanda böyledir. Kadın da bir erkeğin kalıbından çıkar. Yani kalıp olmadan malzemeyi dökemeyiz, bir sonuç elde edemeyiz efendim. Yani efendim işin özünde kadına şekil veren erkektir, erkeğe de şekil veren kadındır. Dolayısıyla bu ikisini birbirinden bağımsız düşünemeyiz ve birbirinden ayrı düşünemeyiz ve bu konu öyle detaylandırılması gereken de bir konu aslında. Zaten detaylandıracağız. Ayrıntılı şekilde de konuşacağız efendim. Şimdilik ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.